Üçüncü esas, hikmet-i miraç nedir? El-cevap, miracın hikmeti o kadar yüksektir ki, fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki, ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki, akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle, hakikatları bilinmezse de, vücutları bildirilebilir. Şöyle ki, şu kainatın Halık'ı, şu kesret tabakatında nur-u vahdetini ve tecelli ehadiyetini göstermek için, kesret tabakatının müntehasından ta mebde-i vahdete bir hayt-ı ittisal suretinde bir mirac ile bir ferd-i mümtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek bütün zişuur namına makasıd-ı ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile ayne-i mahlukatında cemal-i sanatını, kemal-i rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem sani alemin, asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal, ikisi de mahbub-u lizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyleyse, o cemal ve kemal sahibinin, cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti, masnuatında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever. Çünkü masnuatının içinde cemalini, kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en âli zihayattır. Zihayatlar içinde en sevimli ve âli zişuurdur. Ve zişuurun içinde camiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamiyle inkişaf eden, bütün masnuatta münteşir ve mütecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte sani mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli muhabbetin bütün envaını bir noktada, bir aynede görmek ve bütün enva-ı cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i hilkatten bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakaiki esasiyesini istihab edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı, o mebde-i evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir mirac ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rü'yeti cemaline müşerref etmek ve ondaki haleti kutsiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamiyle taltif edip fermanıyla tavzif etmektir. Şimdi şu hikmet-i âliyeye bakmak için iki temsil dürbünü ile tarassut edeceğiz. Birinci temsil, 11. sözün hikaye-i temsiliyesinde tafsilen beyan edildiği gibi, nasıl ki bir sultan-ı zişanın pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin envaı bulunsa, hem sanayi-i garibede çok mehareti olsa ve hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası bulunsa, nihayetsiz ulûm-u bediyaya ilim ve ıttılağı olsa, her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca, elbette o sultan-ı zîfünun dahi bir meşher açmak ister ki, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarına saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir vecihi bizzat nazar-ı dekâik aşinasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Ve şu hikmete binaen elbette cesim, muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla zinetlendirir. Fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder ve ulûmunun asar-ı mucizekarâneleriyle donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezizleriyle her taifeye layık sofraları serer. Bir ziyafeti âmme ihzar eder. Sonra raiyetine kendi kemalatını göstermek için onları seyre ve ziyafete davet eder. Sonra birisini yaver-i ekrem yapar. Aşağıki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Daireden daireye,
üst üsteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere ta daire-i hususiyesine kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuriyle onu müşerref eder. Kasrın hakaykını ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Ta o sarayın saniini, o sarayın müştemilatıyla, nukuşiyle, acayibiyle ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip ve içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen Sultan-ı Zifünun ve Zişuğuna karşı marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ezel ebed sultanı olan Sani Zülcelal, nihayetsiz kemalatını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki, şu alem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki, her bir mevcut, pek çok dillerle onun kemalatını zikreder, pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i Hüsna'sının her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler ve her bir unvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfi letaif bulunduğunu şu kainat bütün mevcudatıyla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki, bütün fünun, bütün desatiriyle şu kitab-ı kainatı zamanı Adem'den beri mütalaa ediyor. Halbuki o kitap, esma ve kemalat-ı ilahiyeye dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin öşr-i mişarını daha okuyamamış. İşte şöyle bir saray-ı alemi, kendi kemalat ve cemali manevisini görmek ve göstermek için bir meşher hükmünde açan Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülcelal, Sani Zülkemal'in hikmeti iktiza ediyor ki, şu alemi arzdaki zişuurlara nispeten abes ve faydasız olmamak için, o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin, o saraydaki acayibin menbalarını ve netayicinin mahzenleri olan avalim-i ulviyede birisini gezdirsin ve bütün onların fevkine çıkarsın ve kurbu huzuruna müşerref etsin ve ahiret alemlerinde gezdirsin, umum ibadına bir muallim ve saltanat-ı rububiyetine bir dellal ve marziyat-ı ilahiyesine bir mübelli ve saray alemindeki ayat-ı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifeler ile tavzif etsin. Mucizat nişanlarıyla imtiyazını göstersin. Kur'an gibi bir ferman ile o şahsı Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık bir tercümanı olduğunu bildirsin. İşte Mirac'ın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik, sairlerini kıyas edebilirsin. İkinci temsil. Nasıl ki bir Zat-ı Zîfünun muciznüma bir kitabı telif edip yazsa, öyle bir kitap ki her sayfasında 100 kitap kadar hakaik, her satırında 100 sayfa kadar latif manalar, her bir kelimesinde 100 satır kadar hakikatlar, her harfinde 100 kelime kadar manalar bulunsa, bütün o kitabın maani ve hakaikları, o kâtib-i muciznümanın kemalat-ı maneviyesine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek, ta o kıymetdar kitap manasız kalıp beyhude olmasın, onun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun ve cemal-i manevisi görünsün. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acip kitabı bütün meanisiyle, hakaikıyla ders verecek birisini en birinci sayfeden ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de Nakkaş ezeli şu kainatı, kemalatını ve cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki, bütün mevcudat, hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi, binler manayı tazammun eden bir kitap, sukut edemez ve ettirilmez. Öyleyse
O kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her taifenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu en âm nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakaykını ders vermek için gayet yüksek bir seyr-i sülûk ettirmek hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfası olan Tabakat-ı Kesret'in en nihayetinden tut, ta münteha sayfası olan Daire-i Ehadiyete kadar bir seyaran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile Miracın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makamı istimada olan mülhide bakıp, kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatıra geliyor ki, onun kalbi diyor, ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. 3 mühim müşkilim daha var. Birincisi, şu Mirac-ı Azim, niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselama mahsustur? İkincisi, o zat, nasıl şu kainatın çekirdeğidir? Dersiniz, kainat, onun nurundan halk olunmuş. Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü, sabık beyanatınızda diyorsunuz ki, alemi ulviye çıkmak, şu alemi arziyedeki asarların makinelerini, tezgahlarını ve netayicinin mahzenlerini görmek için uruc etmiştir. Ne demektir? El cevap, birinci müşkülünüz, 30 adet sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatu vesselam kemalatına ve delail-i nübüvvetine ve o Mirac-ı Azam'a en elyak o olduğuna icmali işaretler neviinde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde, şu zamanda dahi Hüseyin-i Cisri gibi bir muhakkik, Nübüvvet-i Ahmediye'ye aleyhissalatu vesselam dair 114 işari beşaretleri çıkarıp, Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniyen, tarihçe sabit, Şık ve Satih gibi meşhur 2 kahinin, Nübüvvet-i Ahmediye'den aleyhissalatu vesselam biraz evvel, nübüvvetine ve ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi, çok beşaretler, sahih bir surette tarihen nakledilmiştir. Salisen, Veladet-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam gecesinde, Kabe'deki sanemlerin sukutiyle, Kisra-i Faris'in saray meşhuresi olan eyvanı inşikak etmesi gibi, İrhasat denilen yüzer harika, tarihçe meşhurdur. Rabian, bir orduya parmağından gelen suyu içirmesi ve camide bir cemaat-ı azime huzurunda, kuru direğin, minberin naklinden dolayı müfarekat-ı Ahmediye'den aleyhissalatu vesselam deve gibi enin ederek ağlaması, vanşakkal kamer nassı ile şakkı kamer gibi muhakkiklerin tahkikatı ile bine bali mucizatla serfiraz olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen, dost ve düşmanın ittifakı ile ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle Secaya-i Samiye, vazifesinde ve tebligatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki mehasini ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli hisal-i hamide, en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Sadisen, 10. sözün 2. işaretinde işaret edildiği gibi, uluhiyet, muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil, en azami bir derecede Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Halik-i alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile göstermek, muktezai hikmet ve hakikat olarak istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe o zattır. Hem sani alemin nihayet cemalde olan kemal-i sanatı üzerine enzar dikkati celbetmek, teşhir etmek istemesine mukabil, en yüksek bir sada ile dellallık eden, yine bil müşahede o zattır. Hem bütün alemlerin Rabbi, kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine mukabil, tevhidin en azami bir derecede
bütün meratibi tevhidi ilan eden yine bir zarure o zattır. Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle, nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muktezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil, en şaşalı bir surette aynedarlık eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bilbedahe o zattır. Hem şu saray alemin saniyi, gayet harika mucizeleriyle ve gayet kıymetdar cevahirler ile dolu hazine-i gaybiyelerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın saniyi, şu kainatı enva-ı acayip ve zinetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişuur mahlukatını seyr-ü tenezzüh ve ibret-ü tefekkür için ona idhal etmesi ve muktezai hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil, en azami bir surette cin ve inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır. Hem şu kainatın hakimi hakimi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gayeyi tazammun eden tılsım-ı mulakını ve mevcudatın nereden nereye ve ne oldukları olan şu 3 sual-i müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zişurlara açtırmak istemesine mukabil, en vazıh bir surette ve en azami bir derecede hakaiki Kur'aniye vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bilbedahe o zattır. Hem şu alemin sani Zülcelali, bütün güzel masnuatı ile kendini zişur olanlara tanıttırmak ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi bir zarure, onun mukabilinde zişur olanlara marziyatı ve arzu-i ilahiyelerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, en âlâ ve ekmel bir surette Kur'an vasıtasıyla o marziyat ve arzuları beyan eden ve getiren yine bilbedahe o zattır. Hem Rabbul Alemin, meyve-i alem olan insana, alemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil, en azami bir derecede, en eblâ bir surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zişuur ve zişuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş ve zayıfı en azami bir derecede en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o mirac-ı azim ile Kâb-ı Kavseyn'e çıkacak, saadet-i ebediyye kapısını çalacak, hazine-i rahmetini açacak, imanın hakaiki gaybiyesini görecek, yine o olacaktır. Sabian, bil müşahede şu masnuatta gayet güzel tahsinat, nihayet derecede süslü tezyinat vardır. Ve bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kast-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise biz zarure o saniyede sanatına karşı kuvvetli bir rağbet ve kutsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif-i sanatı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve kendini sevdiren ve başka masnuattaki güzellikleri maşallah deyip istihsan eden, bilbedahe o sanatperver ve sanatını çok seven sani'nin nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masnuatı yaldızlayan mezaya ve mehasine ve mevcudatı ışıklandıran letaif ve kemalata karşı Sübhanallah, Maşallah, Allahu Ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın nagamatıyla kainatı velveleye verdiren,
İstihsan ve takdir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve tevhid ile, ber ve bahri cezbeye getiren yine bil müşahede o zattır. İşte böyle bir zat ki, es-sebebu kel fail sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli, onun kefe-i mizanında bulunan ve umum ümmetinin salavatı, onun manevi kemalatına imdat veren ve risaletinde gördüğü vezaifin netaicini ve manevi ücretleriyle beraber rahmet ve muhabbet-i ilahiyenin nihayetsiz feyhisine mazhar olan bir zat, elbette Miraç merdiveniyle cennete, Sidretül Münteha'ya, Arş'a ve Kâb-ı Kavseyn'e kadar gitmek, aynı hak, nefsi hakikat ve mahz-ı hikmettir. İkinci müşkül. Ey makamı istimadaki insan! Şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki, akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nur-u iman ile görünür. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu fehme takrib edilir, öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit, azim bir şecere manasında görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır, şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alem-i süflinin, anasır dalları, nebatat ve eşcar yaprakları, hayvanat, çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Sani Zülcelal'in ağaçlar hakkında cari olan bir kanunu, elbette şu şecere-i azamda da cari olmak, muktezai ismi hakimdir. Öyleyse, muktezai hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, alemi cismaniden başka, sair alemlerin numunesini ve esasatını cami olsun. Çünkü binler muhtelif alemleri tazammun eden kainatın çekirdek aslisi ve menşei, kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainattan daha evvel, on evden başka şecere yok, öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakim isminin muktezasıdır. Çünkü çekirdek daima çıplak olamaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasini maneviyesiyle alemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Ey müstemi! Şu acip kainat-ı azime, bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibad etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i Tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için, aşağıdaki meyve makamından ta çekirdeki asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir ki, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam o yolu açmış, velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalb ile o caddi nuranide, Mirac-ı Nebevi'nin gölgesinde seyr-i sülûk edip, istidatlarına göre makamat-ı âliyeye çıkıyorlar. Hem sabıkan ispat edildiği üzere, şu kainatın saniyi, birinci işgalin cevabında gösterilen makasıd için, şu kainatı bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasıdın medarı, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam olduğu için, kainattan evvel sani kainatın nazar-ı inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lazım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi evvel düşünülür. Demek vücuden en ahir, manen de en evveldir. Halbuki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medarı kıymeti ve bütün maksatların medarı zuhuru olduğundan en evvel tecelli icada mazhar, onun nuru olmak lazım gelir.
Üçüncü müşkülün o kadar geniştir ki, bizim gibi dar zihinli insanlar istiab ve ihata edemez. Fakat uzaktan uzağa bakabiliriz. Evet, alemi süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalimi ulviyededir ve mahşeri masnuat olan küre-i arzın hadsiz mahlukatının netaici amalleri ve cin ve insin semerat-ı ef'alleri yine avalimi ulviyede temessül eder. Hatta hasenat cennetin meyveleri suretine, seyyiat ise cehennemin zakkumları şekline girdikleri pek çok emarat ve pek çok rivayatın şehadetiyle ve hikmet-i kainatın ve ismi hakimin iktizası ile beraber Kur'an-ı Hakîm'in işaratı gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret o kadar intişar etmiş ve hilkat o kadar teşaub etmiş ki, bütün kainatta münteşir umum masnuatın pek çok fevkinde ecnas-ı mahlukat ve esnaf-ı masnuat küre-i zeminde bulunur, değişir, daima dolup boşalır. İşte şu cüz'iyat ve kesretin menbaları, madenleri, elbette külli kanunlar ve külli tecelliyat-ı esmaiyedir ki, o külli kanunlar, o külli tecelliler ve o muhit esmaların mazharları da bir derece basit ve safi ve her biri bir alemin arşı ve sakfı ve bir alemin merkezi tasarrufu hükmünde olan semavattır ki, o alemlerin birisi de Sidretül Münteha'daki Cennetül Me'vadır. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o cennetin meyveleri suretinde muhbir-i sadıkın ihbariyle temessül ettiği sabittir. İşte bu üç nokta gösteriyorlar ki, yerde olan netaiç ve semeratın mahzenleri oralardadır ve mahsulatı o tarafa gider. Demek ki, havai bir elhamdülillah kelimem nasıl mücessem bir meyve-i cennet olur? Çünkü sen, gündüz uyanık iken güzel bir söz söylersin, bazen rüyada güzel bir elma şeklinde yersin. Gündüz çirkin bir sözün, gecede acı bir şey suretinde yutarsın. Bir gıybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler. Öyleyse, şu dünya uykusunda söylediğin güzel sözlerin ve çirkin sözlerin, meyveler suretinde uyanık alemi olan alemi ahirette yersin ve yemesini istibat etmemelisin.